Peki en az kaç olur? 600 minimum. Bakıcım ne yapıyorsun? And Nvidia claims that it's going to double the performance of the previous generation, which would put it dangerously close to the RTX 4090's performance level at what Mr. Lord, çok yolda 5. yaşın canımsın. En iyi haber Emsam, hoş geldin. Claims were far higher than the power draw we actually see, which is the kind of lie that I don't mind hearing. The question now is... Bu arada harbiden şeymiş. Power... Ekran kartı daha iyiymiş. Twitch'in ödeme alınca %15'ini vergi mi? Abi vergi olaylarını muhasebeciye sorun. Bana değil. Somniret çok 14 milyon 5 canımsın. En iyi haber Emsam, hoş geldin. M1'in veya M2'nin en düşük halinin 8 GB alınmaz arkadaşlar. Şu anda hiçbir cihaz 8 GB alınmaz. Hiçbir cihaz. Öyle diyeyim. Yani hiçbir cihaz 8 GB alınmaz. Can this thing live up to those performance claims? Or at $1,200, will the 40 series inflated price tags make it a skip it generation like the RTX 20 series cards? There's only one way to find out. And there's only one way to segue to our sponsor. Karma. Save money while shopping with Karma's new Pay with K feature. With it, you'll get the lowest price Evet, yok. cashback bonuses. DDR olarak 8 GB değil. Learn more about Karma later on. PC'nin kendisi. Yani PC'nin kendisini 8 GB asla almayın. Hele Mac'i hiç almayın çünkü upgradeleyemiyorsunuz Mac'i. VRAM değil arkadaşlar, normal RAM'den bahsediyorum. Upgrade. Yeni uyandım. Given that the starting price is roughly 2/3 of the 4090, the math is mathing. Although the rated total graphics power is a bit higher than you'd expect given the spec cuts. Still, it's the same 320 watt TGP. Maşallah. 480 de büyükmüş. If we're gaining performance like Nvidia says we are, we're not paying for Mehmet it. yok artık değil. In theory. Let's test it in practice. We grabbed the RTX 4080 along with its predecessor and what we consider to be the closest competing GPUs in terms of price and performance, and slapped Güzel it into our benchmark. 13th gen core bench to give them the best chance to stretch their legs. Starting with non-ray traced 4K, the RTX 4080 pulls a respectable 25%. Şuş. Yani dünkü arkadaş hani vardı ya, 3090 Ti almak istiyordu. Alma diyordum. Bu yüzden alma diyordum abi. Yani büyük ihtimalle daha az elektrik çekip daha fazla performans veriyor. Efendim Loki, ne oluyor? Niye bu isyan? Uyuyor. Baksana oğlum, 4090'a yakın lan. Yemek yok ya bu saatte. And the 3090 Ti closes the gap substantially thanks to its greater memory bandwidth. The 3090 Ti's performance carries over to Cyberpunk somewhat, but the other cards fall behind Nvidia's 40 series cards. Hitman 3 sees the RTX 4090 pull significantly. 4090 da aptal bir kart ya cidden. As the 3090 Ti and 6950 XT both trade blows in this title. Modern Warfare 2 pushes the 4080 back again compared to the 4090, but it's still commanding that roughly 50% lead over its predecessor and sits comfortably ahead of the 3090 Ti and 6950 XT. Older titles like Red Dead Redemption 2 and Shadow... 4K yüzülmez diyor. Sıkıntı varsa 4080 yoksa bence gerek yok. Arkadaşlar yani bir cihaz aldığınızda sizin en büyük yaptığınız yanlışı söyleyeyim mi chatte? Bugünü düşünüyorsunuz. Bu tam yani şu olduğun saniyeyi düşünüyorsun sadece satın alırken. Aldığın saniyeyi düşünmezsin. 4 sene sonrayı düşünürsün. Bu kart bu şu anda böyle bir performans oluyor ama bir sene sonra zortlayacak. Hani bu zortlayacaktan kastım tabii ki de sıçmayacak ama bu performansı vermeyecek. Yani zaten uzun ömürlü alacaksın. Geleceğe yatırım olarak alacaksın. Mesela 3000'dense şu noktada 4000 almak uzun yatırım için daha mantıklı. Çünkü 3000 aldığında zaten 2 sene geriden başlıyorsun. Hani mesela şu anda 3090 Ti almak yerine 4080 almak daha mantıklı. 4080 büyük ihtimalle daha pahalı. Ama büyük ihtimalle 4080 daha uzun süre gidecek.
Yani genel olarak hani yeni jenerasyon aynı FPS'i alsa da daha mantıklı her zaman. The Tomb Raider both display similar results across the board with the RTX 4080 4080 3080 aynı fiyatta. Ben değil diyebiliyorum. Arttı diyebiliyorum. Portrays çok şu 9. ay için canımsın. En iyi abonemsin, hoş geldin. Ben arttı diyebiliyorum. clearly topping the last generation's best cards, but trailing the 4090 by about 30%. 1440p results are unsurprisingly much tighter thanks to the lighter load it places on the GPU. Although not in the way you might expect. While the 4080 closes in on the 4090, İlk the other dakika görüntüsü GPUs çok remain farklı, where they çok were mu? relative to the 4K results, çok değil ama var. suggesting that it's only the RTX 4090 that's CPU bound in these tests. There are cases like Cyberpunk and Modern Warfare 2 where the extra horsepower still makes a big difference. But for users of 1440p displays, and especially in older titles like Red Dead Redemption 2 and Shadow of the Tomb Raider, the RTX 4080 may be more than enough to achieve close to 3080 1200 dolar değildi ki. 3080 1200 dolara çıkmadı ki. 1200 dolar mı çıktı? 1200 dolar çıkmadı oğlum 3080. 3080 1000'in altındaydı. Değil mi? 700 dolar. Doğru hatırlıyorum. Çünkü 1000 bariyerini aştığımız ilk buydu. Aynen 700'müş. MSRP 700'müş. Yani ekran kartı fiyatlarının coşmasından dolayı 1200'e satılıyor olabilir de. O yani değil. level performance while costing substantially less money and drawing substantially less power, which does also cost money. We'll get to the power draw, but first, ray tracing. This is AMD's Achilles heel. And it shows even Ah be abi. Ya şey çok üzücü yani AMD'nin Ray Tracing'in R'sin dediğin anda sıçması. Shadow of the Tomb Raider, where the 6950 XT is only roughly Efendim, equal to the gel. lower tier RTX 3080. Even Gel. in this older title, Nvidia's new RT Gel. cores appear to perform slightly faster than Tamam, the gel. 3090 Ti's, giving the 4080 a broader lead than it had in traditional rendering. F122, by comparison, had the 4080 lose relative performance against the 4090 versus when ray tracing was turned off. But it pulls ahead substantially from the RTX 3080, making for frame rates that are playable at 4K rather than cinematic. Cyberpunk, unfortunately, remains cinematic on all of our cards at 4K with ray tracing enabled, though it's here that we really do see the Ya ben RTX sorman daha 4080 mantıklı ilk double the önce. performance of its predecessor, Sorabilir miyim yazmaktansa? AMD's 6950 XT. And while DLSS 3.0 is still early days, it appears that the two cards handle its frame generation Baksana the ya. same way, which is unsurprising, but we had to test it to be sure. For the same reasons as 1440p rendering performance, the RTX 4080 Ya o zaman takılmak istemiyorsan niye geliyorsun bağırıyorsun? thanks to the latter becoming more CPU bound. And this is something we should see more of as the rest of the lineup continues to launch. Just like we recently launched these. AMD bu sefer Ray Tracing şöyle. AMD yeni kartlarını bilmiyoruz. Benchmark şey o. Ambargolu olduğundan teste gösteremiyorlar. They feel like stealth hoodies, but they're anything but. Moving on to productivity, the RTX 4080 is nearly double the performance of the 3080 in Blender rendering, thanks both to the Bakar mısın yani? RT cores, and it seems to come within 3/4 of the speed of the 4090. DaVinci Resolve favors the 4090 by about a minute, with the 4080 coming in just a little slower than the 3090 Ti. However, its addition of AV1 encoding means that any 40 series Piyasada ATX anakart kalmadı. Hangisinden baksan mini ATX. Daha ucuz çünkü. Yani onun tamamen sebebi Türkiye'de şu anda kısılabilecek en çok şey anakart. Ondan da biraz daha kısarsak yeşil PCB'ye geri döneceğiz. any of them is going to make your PC substantially faster. Ama AMD Nvidia'ya göre daha hızlı gelişiyor. Yani hayır ve evet. Ya çünkü hiçbir şeyin olmazsa bir adım attığında çok şeyin oluyor bir anda. Hani teorik olarak hani dediğinde haklısın. Evet. Yani hiçbir şeyin olmazsa cidden hani yürümeye başladığında hayvan gibi gelişirsin harbiden. Ama yani bu çok da şey değil. Hani övebileceğim bir şey değil. Övüyorum yine ayrı yani. FSR'ı çok geliştirdiler. O ayrı bir konu. FSR konusunda çok ayrı konuşuyorum. FSR'ı ayrı tutuyorum bundan artık ben. FSR konusunda bence AMD kendini kanıtladı. Hani ciddi olduğunu ve güzel işler yapabildiğini kanıtladı bence. Evet, bir DLSS değil. Yakın bile değil DLSS'e.
Ama gayet de iyi. at this kind of rendering compared to any of the Sıkıntılar görmedik. Yok ya, FSR'da gördük. FSR 2.0 bence artık kötü bir noktada değil. DLSS yoksa tercih edilebilecek bir noktada. Yani DLSS varsa hala DLSS tercih ederim ama FSR kötü değil. tested here. MATLAB GPU bench is NVIDIA only, but we can see that depending on the algorithm, the RTX 4080 can come within spitting distance of the 4090 in single precision, or be a good 40% behind. Ama oyunlarda yok işte FSR. Geliyor, yavaş yavaş geliyor. Well ahead of the RTX 3090 Ti and 3080, making it Oğlum çok güçlü lan 4080. Bayağı iyi. Clear cut for Topaz AI, where our test suite finished sooner on the 4080 than the 3090 Ti, and within 10 minutes of the 4090. But AMD actually pulled ahead here, suggesting that Topaz is geared more towards raw GPU compute than AMD's AI accelerating tensor cores, or at least the Havai Cahreyn çok 11 milyarmış canımsın. En iyi abonemsin, hoş geldin. The RTX 4080 in a good overall position, handily outperforming both the RTX 3080 and 3090 Ti, although AMD pulls off some wins in CATIA, Rüya ben yaparsın. Ekran kartından yayın var. Though the latter is likely because that version that's used in SpecView Perf doesn't support acceleration on NVIDIA yet. Power consumption has been a hot topic since the earliest rumors of the RTX 40 series launch, and the RTX 4090 proved our concerns were valid. However, the RTX 4080 is surprisingly tame. Yeah, during our test, Bu arada çok iyi. Bayağı iyi. Yani 310 watt çok iyi. Yeni jenerasyon. Yani 4090'a karşı 4090 çünkü 450 çektiği için bu aralıkta 450 480 çektiği için 310 watt hiçbir şey. Yani 4090 bayağı çekiyor. Yani maşallah. O yüzden bu çok bayağı az çekiyor. Baksana 300 çekiyor oğlum. 300 watt çekiyor. 300 watt bir şey değil ki. So confused by this that we asked NVIDIA what was up, and they responded by saying, "Oh yeah, actually, we're changing what TGP means." Sure. Okay. So, what did they say? Basically, TGP has popularly been thought of as a power target until recently. It's the power level that the GPU tried to adhere to when under load. Opportunistic boost meant that GPUs would often spike high for short periods, but usually settled in around their TGP rating. Now, yani bu gördüklerimize göre yeter. Yani gayet kafi. TGP is being looked at more like a power limit. The maximum the card should hit under normal conditions, and NVIDIA's built themselves a buffer. Igor's lab recently published an article showing this in greater depth with the RTX 4090, which I'll have linked below if you want to check it out. NVIDIA themselves claim that the RTX 4080 draws roughly 251 watts on average while gaming, though it's closer to 300 watts at 4K depending on the game. And yeah, even when running a power virus, we couldn't get the 4080 to go much higher than the rated 300. Baksana 320. Hani overhead bıraksan 250, 300, 750 kesinlikle yeter bu arada. 350 çok kafi. Diye ben girer. This leads to some interesting questions because each and every RTX 4080 we've tested has had a massively overbuilt. Yok 500 yeterli değil şimdi. Bokunda çıkarma. 500 yeterli de değil. Barely ever getting warm. Like seriously, under full synthetic load, we're looking at around the low 60 degrees at worst. And in games, it sits around in the 50s. The fans never even began to approach 50%. Yok, 650 de çok yakın şeyler arkadaşlar. Yani işlemci de çekiyor çünkü. Yani 650'de çalışır mı çalışır. 750 ama. 750 sweet spot. Bayağı bilin rahat yani. I'm wondering if NVIDIA made this adjustment to TGP late in development and nobody got the memo in time. The question now is why? Though NVIDIA didn't volunteer that information when we asked.
When we overclocked the cards, we noted that there wasn't a lot of headroom for the GPU core clocks. Our cards could only push between 110 and 150 megahertz over stock, and while this is obviously going to vary from card to card, that's only about 1%, which is much lower than the 15% you might find back on the 10 series cards. This might be one reason why NVIDIA dialed back the GPU power a bit. In fact, even when we pushed the memory into the core clock as high as however, we did substantially increase power consumption, lending further credence to the idea that NVIDIA saw no reason to push the GPU to its rated 320 watts under normal operation. What we've observed is its sweet spot. With that in mind, what are you getting for $1,200 US? You're getting a GPU that's much faster than anything the previous generation can muster, with dual NVENC encoders that support AV1, a thermally very tame design with boatloads of thermal headroom that could potentially be cut down to fit lower profile chassis, and official support for deep learning frame generation to boost perceived frame rates where it needs to. However, unlike the RTX 4090, which is a Halo product with no price pair currently, the RTX 4080 has to compete with those last-gen cards. And while the RTX 3090 Ti is close in its current retail price, it's not as close in performance or power consumption. You're paying an extra $100. Baksana oğlum, 3090 Ti'den daha pahalı lan kart. Bir de 3080 aynı fiyat dediniz. 3088 önermiyordun sen. Yani o zaman öneriyordum. Daha az watt veriyor. Ya hala alabiliyorsan 850 daha mantıklı. Yani alabildiğin, yani biraz overhead vermek daha mantıklı ama 750 yeter mi? Ya gayet yeter şu anda mesela. More than $100 in value. The RX 6950 XT and RTX 3080, however, those do represent a threat in terms of value if the extra features simply don't matter to you. Some of these can be purchased for as little as $800 brand new, with used cards routinely going for less, sometimes even $600. At half the price, they definitely do not represent just half the value based on our testing. Bear in mind that the AMD card draws substantially more power, so if that's a concern, go with the 3080 for now. We'll have all of those linked below. None of which is to say that you shouldn't buy the RTX 4080. It's a solid card, and it's only just getting started. Just maybe wait for reviews of AMD's RDNA 3 GPUs to drop before. Bunların review'larını ben de merak ediyorum. It'll probably even go on sale. Unicorn çok vurdum 11 milyar canımsın. En iyi abonem, hoş geldin. And hopefully I did a good enough job segueing to our sponsor. 69 alırım. Ben AMD, ya dediğim gibi hala AMD almam. Yani özellikle yüksek segmentte kesinlikle AMD almam. Düşük segmentte alırım. O ayrı bir konu. Yani düşük segmentten kastım 6600 segmentinde çok ucuza bir deal yakalarsam filan alırım. O ayrı bir konu. Ama şeyde yapmam. 6900'de yapmam. Yani o seviyede yapmam yani kesinlikle. Drive yüzünden mi? Ya çok nedeni var abi. Yani yani zaten o 6900 seviyesinde şey yapıyorsan 4K'da çalıştıracaksın. 4K'da hani o seviyede performans istiyorsun. DLSS çok etkili o performansta. DLSS'i kaybettiğin anda zaten zorluyorsun. Onu geçtim. Şeyi kaybediyorsun. Oğlum 6900 diyorsunuz. Yani 6900 aldığınızda neyle 1080p'ye mi takacaksınız? Bir manası yok ki. O zaman niye 6900 alıyorsun? 600 demedim, 6000 dedim. Yani onun manası yok yani. Minimum 2K alması lazım. 1080 şu anda monitörüm yok. Tamam işte, yine o zaman dediğim gibi ben mantıklı olacağını düşünmüyorum. Ben dediğim gibi o seviyede şey almam. Yani high end'de AMD almam kesinlikle, manası yok. Orta end'de, low end, orta low end'de mantıklı. Hani fiyat performans açısından mantıklı olan yerler var. Ama şeyde değil yani. Kostik alt mantıklı bu arada o. Ryzen 5600 3080 darboğaz eder mi? Etmiyor diye biliyorum.
Ha, Cols'i sevindim ya. Hadi o zaman God of War'a devam. God of War zamanı. 7600X 3070'in fazla mı güçlü? 7600X almam şu anda. Direkt 7600X almam. Şu anda ben 7600X'in çok pahalı ve gereksiz olduğunu düşünüyorum. Nasıl ya? Abi 7600X aldığında yanına gidip şey almak zorundasın. Hayvan gibi. DDR RAM almak zorundasın. DDR RAM'in de 6000'den daha azını alıyorsan DDR5 RAM almanın manası yok. Üzerine gidip hayvan gibi pahalı bir tane anakart alıyorsun. 7600 zaten hayvan gibi pahalı bir şey alman gerekmeyen bir şey. Yani manası yok şu anda 7600 serisinin. Ucuz versiyonları çıktığın zaman manası olacak da yani yok şu anda ne yazık ki.